Şuradan gösterelim yandan. Bunları açıklayacağız şimdi. Neden böyle yaptığımızı. %100 sahiplenme verdik. Ve %100 sahiplenme verdikten sonra statlar bakın ne oldu arkadaşlar. Ankilo mutasyonunu bitirdik. Burada görmüş olduğunuz kırmızı ağırlık mutasyonuyla geldiğimiz 20. mutasyon. Bu taraftaki turkuaz renkli olan ise fiziksel hasar mutasyonunda geldiğimiz 2. mutasyon arkadaşlar. Şöyle statlarını gösterelim. Fiziksel hasarda 417'den 693'e kadar çıktık. Baba Erkil 20'ye 20'ye kadar geldik. Diğer statlar değişmedi arkadaşlar. Bunda sadece fiziksel hasar gittik. Bu dişi, neden dişi olduğunu söyleyeceğim. Erkek de var bundan bir tane. O içeride. Şimdi bu da arkadaşlar ağırlık statında gittik. Biliyorsunuz ki ağırlık 390'dı. Çok düşük gelmişti bana. En az 500 istiyordum ben. 500'ün biraz üzerine çıkardık ve biraz da sağlık gittik arkadaşlar. Son mutasyon ana erkil geldiği için 20'ye 1 ana erkil, 20'ye 19 baba erkil ve ağırlıkta 530'a kadar geldik. Bu da erkek. Bu ise dişi demiştik. Niçin böyle yaptığımızı anlatacağım şimdi arkadaşlar. Arkada buradan da gördüğünüz gibi şuradan gösterelim yandan. Bunları açıklayacağız şimdi. Neden böyle yaptığımızı. Statları birleştiriyoruz. Bu ağırlık olarak gittik bunu. Bunu da fiziksel hasar olarak gittik. Ama bunların statları ayrı ayrı dinolarda olduğu için mutasyona başlarken yapmış olduğumuz stat transferi işlemini burada da yapıyoruz arkadaşlar. Bu mutasyonun finalinde farklı farklı statlarda mutasyon yaptıysak biz bu stat transferini yapıyoruz. Ama sadece fiziksel hasar kısmında gitmiş olsaydık böyle bir stat transferi yapmaya gerek kalmayacaktı. Onun için bu ikisini çiftleştirdik arkadaşlar ve bu ikisinden doğan yavrular ise bunlar da erkek ve dişi. Yedek olarak ayıracağımız için arkaya bunlardan bir yavru daha aldık. Bunları kullanacağız. Şimdi öncelikle şunu gösterelim. Fiziksel hasar ve ağırlık hattındaki statları birleştirdiğimizde bunlardan doğan yavrular bakın nasıl oldu. Sağlık 6160, ağırlık 530, fiziksel hasar 693. En iyi statları bunda birleştirdik yani. Erkekte de aynı şekilde. Onu da gösterelim. Evet, şu da erkek. Mutasyondan aldığımız statları yavrulara aktardık. Bakın buraya da baktığımızda 20'ye 20 baba erkil, 20'ye 20 ana erkil. Niçin böyle oldu arkadaşlar? Bunların hem annesinde hem babasında mutasyon var bakın. 20'ye 20 ana erkil ve 20'ye 20 baba erkil mutasyonlu oldu bunlar. Ve mutasyon hattını tamamlamış olduk burada. Yani bu iki dinodan bundan sonra mutasyon gelmeyecek. Peki biz mutasyona devam edebilir miyiz? Evet, devam edebiliriz. Eğer mutasyona bundan sonra devam edeceksek ana erkil devam ederiz. Burada bakın baba erkil hattını tamamladık ama ana erkil hattı henüz 20'ye 0 olduğu için biz bunları çiftleştirmeye devam edersek eğer arkadaşlar, yani şunu örnek veriyorum. Mesela şu dişi tabi. Bu dişi değil de bu erkeği arkadaşlar temiz dişi hattına soktuğumuzda, bu erkeği temiz dişi hattına soktuğumuzda bunun yavrusu baba erkil mutasyonlu gelmez bundan sonra ama ana erkil mutasyon gelmeye devam eder daima. Ve biz bu kurmuş olduğumuz sistemle, yani temiz dişi hattı sistemiyle mutasyona sonsuza kadar devam edebiliriz. Ana erkil bir şekilde devam edebiliriz. Tabi ana erkil devam ederiz ama erkek yavru alacağımız için doğacak olan yavrular sürekli baba erkil gelmeye devam eder ve burada arkadaşlar 20'ye 20, 20'ye 21, 22, 23, 24 diye burası devam eder arkadaşlar. Bir tane var, ben size onu da göstereyim. Şimdi mesela örnek verecek olursak arkadaşlar bakın 21 mutasyonlu bu. Nasıl oldu? Evet. Şimdi 20'ye 20 hattı doldu bunda. Erkektir bu. 20'ye 20 hattını doldurduk. Bakın sağlık vermişiz buna. Ağırlık 530. Sağlık kaçtı? 20'deki sağlık 6160'tı. Bakın 20. mutasyonda 6160 oldu. Peki buradan sonra mutasyona devam edebilir miyiz? Evet, devam edebiliriz. Devam edersek eğer ana erkil gelir. Aynı burada gördüğümüz gibi arkadaşlar. 20'ye 20 baba erkil hattını tamamladık ve 20'ye 1 ana erkil mutasyon geldi. Ve sağlık hattına geldiği için
6160'ın üzerine 6440 oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evet, mutasyon devam ediyor. Şimdi bu erkek olduğu için bunu temiz dişi hattına soktuğumuzda ne olacak? Bundan doğacak olan yavrular 20'ye 21 baba erkil olacak. Evet, 20'ye 21 baba erkil yavru doğacak. Eğer yeni bir mutasyon gelirse baba erkil tarafından gelmeyecek. Ana erkil tarafından 20'ye 1 mutasyonlu yeni bir mutasyon gelebilir. Ve bu sistemi biz devam ettirdiğimiz sürece arkadaşlar mutasyon defterini kapatmamış oluruz. Onun için biz bu dinoları hiçbir zaman çöpe atmıyoruz arkadaşlar. Bunlardan aldığımız yavruları kullanıyoruz. Ben ne yaptım? Ben bunlardan aldığımız yavruları da kullanmıyorum arkadaşlar. Bunları da yedeğe ayırıyorum. Çünkü ne olur ne olmaz sıkıntı çekebiliriz. Elimizdeki dinoyu kaybedebiliriz arkadaşlar. Onun için bunlardan da doğan yavru olan şu arkadaki iki yavrudan birisini kullanacağız. Veyahut da her ikisini kullanacağız. Şimdi bakın, bunlara bakacak olursak eğer %100 sahiplenme verdik. Ve %100 sahiplenme verdikten sonra statlar bakın ne oldu arkadaşlar? %100 sahiplenme verdikten sonra statlar sağlık 8000 oldu. Ağırlık 689 oldu. Fiziksel hasar 879 oldu. Yorumlarda bazı arkadaşlar sormuşlar ağırlık gitmeye gerek var mı diye. Şimdi arkadaşlar tabii bu herkesin tercihine kalmış ama biz burada gelecek olan bu mevcut puanları, stat puanlarını sadece fiziksel hasara basacağız. Karkinos'ta kullanabiliriz veyahut da Argentavis'te de kullanabiliriz. Evet, ama tek aktarıcı ile kullanıyorum ben. Mesela bunu kripota alıyorum. Metallerin olduğu bölgeye gidiyorum. Buna binip metalleri topluyorum ve bu tek aktarıcıya koyuyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Varsayalım ki biz bununla gittik. Bir bölgede tehlikeli bir bölge ise eğer bu iki dinomuzu da alıyoruz. Griffin'i ve Fireman'i de alıyoruz. Bu bölgede arkadaşlar metalleri bununla topluyorum ben. Bunu kullanarak metalleri topluyorum. Evet, metalleri topladıktan sonra ise bunu açıyoruz. Bakın bu aktarıcı, tek aktarıcı. Evet, bunu açıyoruz arkadaşlar. Şuradaki envanter kısmına yüklüyoruz bakın. Bakın buradaki envanter kısmına yüklediğimizde mesela burada kripot yükleyelim bakın arkadaşlar. Element yüklemez. 2 tane kripot yükledik mesela. Bakın bu eşyalar kısmı değil, envanter kısmına. 50 yuvanın tümüne metal yüklüyorum ben. Farklı modlar var tabii. Bu modları kullanırsak 300'den fazla da koyabiliyoruz. Tek bir yuvaya 300 tane metal koyabiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yapıyorum. Sonra bunu kapattığımızda bakın bunu kapattığımızda arkadaşlar bunu tekrar bu şekilde yanıma alıyorum. Evet, yanıma aldığım zaman bu şu anda yüklendi arkadaşlar. Yani tek aktarıcıya yüklendi bu. Sonra base'imize geldiğimizde bunu tekrar çıkartıyorum. Ve burayı açtığımız zaman açmamız lazım bakın burayı. Bu envanter kısmına girebilmemiz için. Mesela kapatalım. Kapattığımız zaman giremiyoruz. Bakın bu envanter kısmında herhangi bir şey gözükmüyor. Şimdi buradan açmamız gerekiyor onun için. Buradan açıyorum arkadaşlar. Bakın bu eşyalarda değil. Eşyalarda değil arkadaşlar. Envanter kısmına geldiğimizde burada bunları bulabiliyoruz. Buradan aktarıyoruz tekrar ve kapatıyoruz bu şekilde. Bu işlemi uygulamalı olarak da ileriki videolarda göstereceğim ben arkadaşlar. Bundan dolayı arkadaşlar benim için ağırlık önemliydi ve ağırlık mutasyonu gittim ben. Ve ağırlık bir daha basmaya gerek kalmayacak zaten. 390 bana çok düşük gelmişti. Puanları sadece fiziksel hasara basacağız arkadaşlar. Ne kadar yükseltebilirsek o kadar iyi. Niçin? Fiziksel hasar ne kadar yüksek olursa o kadar çok metal topluyor. Belki bilenlerimiz vardır ama bilmeyenler için bu ekranı size anlatmaya çalışıyorum. Bu sağ tarafta aşağıda gördüğümüz mutasyonun üstündeki kutucuklar, içinde farklı renkler var. Gördüğünüz gibi mutasyonla birlikte gelen renklerdir bu renkler. Bazıları bunların orijinal, Dino'nun orijinal renkleri olabilir. Farklı renkler geldiğinde bu kutucuklarda görünür. Buradaki rakamlar ise o kutunun içinde bulunan renklerin ID'leridir. Mesela turkuazın ID'si 53, kırmızının ID'si 73. Bir de stat ekranına bakalım. Burada stat ekranına baktığımız zaman statları görebiliyoruz zaten. Bakın 6160 sağlık, 752 stamina şeklinde
aşağıya doğru gidiyor. Statları görüyoruz. Ama bu statların yanında parantezlerin içinde bazı rakamlar daha var. Bu rakamlar neyi ifade ediyor onu anlatalım. Bu rakamlarda level değeridir arkadaşlar. Örneğin bu Dino'nun level'ı 250. Bu 250 rakamını nereden alıyor? Bu parantezin içinde bulunan rakamlardan alıyor. Mesela bu Dino'nun sağlık level'ı 27 ve 12. Buradaki 12 mutasyondur arkadaşlar. Biz bunu ilk evcilleştirdiğimizde bunun statı neyse ki mesela bakın bir alttakine bakalım arkadaşlar. Bir alttaki stamina'ya baktığımızda 752 bunun statı ve parantez içinde yazan tek bir değer var. 33. İşte bu 33 ham stat level değeridir. Ama yukarıdaki sağlıkta biz mutasyon verdiğimiz için 27'nin üzerine 12 değer mutasyonla aldı. En alta baktığım zaman fiziksel hasarda ise 29 ham stat level değeridir. 40 ise mutasyonla gelen değerdir. Diğerleri niçin 0? Bizim basacağımız puanlarla gelecek olan level değeridir. Onu da şuradan gösterelim. Mesela bakın şu Ankilo'da arkadaşlar bunda mesela buna biz stat bastık tabi. Bakın yani burada hem ağırlık basmışız hem fiziksel hasar basmışız. Bunun sağlığı zaten düşük. Bunu daha önce evcilleştirmiştik. Buna bakalım. Bakın bunda mutasyon olmadığı için ortadaki değerler 0 arkadaşlar. Birinci değerler zaten ham stat level değeri demiştik. Ama ortadaki değerler 0. Çünkü bunda mutasyon yok. Parantez içinde son kısımda bazı değerler görüyoruz. Mesela fiziksel hasarda 38 görüyoruz. İşte bu 38 bizim basmış olduğumuz puanlar. Yani şurada bakın XP puanları geliyor arkadaşlar. Bu XP puanlarıdır. Bizim bastığımız XP puanlarıdır. Buna biz puan bastığımız halde bunun level'ı 234. Ama diğerlerine puan basmadığımız halde mutasyonla birlikte 250 level oldu onlar. Buradaki rakamları topladığımızda bu Dino'nun level değeridir. Burada şunu da söyleyelim. %100 sahiplenme verdiğimizde gelen statlar ise bonus statlardır arkadaşlar. Bunlar level'a eklenmez. 6160'tı ama buna biz %100 sahiplenme verdiğimizde bu 8000 oldu. 8000 oldu ama level değişmedi. Burada bizim verdiğimiz sahiplenme ile birlikte gelen statlar bonus statlardır. Bunun için bunlar level'a eklenmez. Evet, şimdi buradaki renkleri ve renklerin ID'lerini, statları ve statların rakamsal değerlerini anladıysak şimdi renk mutasyonuna geçebiliriz.